Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen, sürekli olarak sipariş aldığım haşlama içli köfte tarifimle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak uygun bir kabın içerisine 1 kilo çiğ köftelik bulgur ekledim. 3 bardak da başka bir markanın yine aynı şekilde çiğ köftelik bulgurunu ekliyorum. Videonun altındaki açıklama kısmına markalarıyla birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Bir bardak da kitel ekliyorum. Kitel isteğe bağlı olarak dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Kitel bulguru markadan markaya değişiklik gösterebiliyor. Kimi markaları kullandığınız zaman sert düşebiliyor. Biraz yapış yapış olabilir. Ben kullandığım markadan çok memnunum. Yaklaşık bir bardak kadar kullanırsanız kesinlikle bir sorun yaşamayacak. Çok kolay bir şekilde hamur elde etmiş olacaksınız. 1 yemek kaşığı dolusu pul biber ekledim. 1,5 yemek kaşığı kadar da tuzumu ekledim. Malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. Üzerini yaklaşık 6-7 bardak kadar suyla ıslatıyorum. Ben tam olarak 6 bardak kullandım. Dilerseniz 7 bardak da kullanabilirsiniz. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Eğer acemiyseniz mutlaka 6 bardak kullanın. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş yoğurarak hamurun kıvamını kolay bir şekilde bulabilirsiniz. İçli köfte yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta suyu. Eğer suyun kıvamı kaçarsa toparlamak biraz zor oluyor. Eğer başınıza da gelirse çok cıvık olursa irmik, az cıvık olursa da unla toparlayabilirsiniz. Bulgurlarımı ıslattım. Çok fazla şişmemesi için elimle bu şekilde basınç uyguluyorum. Üzerini kapatıp 1,5-2 saat kadar dinlendirdim. Dinlendirdiğim bulgurları çiğ köfte tepsisine aktarıyorum. Bu tarifte ben yumurta kullanmadım ama acemiyseniz 1 adet yumurta kırabilirsiniz. Ölçüyü biraz fazla yaptım. Dilerseniz yine yarı ölçüden yapabilirsiniz. İç malzemesini videoya eklemedim. Birçok video yayınladım. Dilerseniz oradan izleyebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama kısmına yazılı bir şekilde mutlaka ekleyeceğim. Bulgurları elimle açtım. Yavaş yavaş elimi ıslatarak yoğurmaya başlıyorum. İlk etapta suyu avuçla bol bol kullanabilirsiniz. Yumuşamaya başladıktan sonra çok dikkatli bir şekilde kullanın. İçli köfte hamurunu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Yaklaşık 10-15 dakika kadardır yoğuruyorum. Çok fazla kesmedim. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına. 1 bardak kadar un kullanacağım. Aslında kullanmadığım tariflerim de var ama birçok kişi un kullanmadın, neden un kullanmadın, neden un kullanmıyorsun dediği için bu aşamada un kullanıyorum. Yarım bardak kadar kullanmanız yeterli olur.
Güzel bir şekilde yoğurun. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel oluyor. Dediğim gibi suyuna çok dikkat edin. Yaklaşık 40 dakika kadar bir sürede hamur istediğim kıvama geliyor. Biraz güç kullanmanız gerekiyor. Elden ele değişiklik gösterebiliyor. Benim 40 dakika kadar bir sürede yapmış olduğum hamuru sizler 1-1,5 saatte de yapabilirsiniz. Eğer yorulursanız da üzerini kapatın, dinlendirin. Tekrardan yoğurmaya devam edebilirsiniz. İçli köfte yaparken iç harcını akşamdan hazırladığınız zaman çok daha güzel oluyor. Tereyağlı iç hazırladığımız için içerisi donduğu zaman daha güzel hazırlanıyor. Sizlere tavsiyem mutlaka bir gece öncesinden iç harcını hazırlayın. Hamur istediğim kıvama gelmek üzere. Sizler de görüyorsunuz artık birleşti. Bu aşamadan sonra sadece elimi ıslatıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurum istediğim kıvama geldi. Hamuru toparlıyorum. Hamur çok güzel bir hamur oldu. Toparlıyorum. Elimle üstünü düzeltiyorum. İç harcını dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ben haşlamalık olan içli köfteye cevizi yakıştırmıyorum. O yüzden cevizi kullanmıyorum. Ama sizler seviyorsanız kullanabilirsiniz. Bu tarif için içini yaklaşık 1,5 kilo kadar kıymadan kullandım. Nereden bakarsanız 1 kilo kadar da soğan kullandım. Pul biber, tuz, karabiber, tereyağı ve maydanoz kullandım. Videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini mutlaka ekleyeceğim. İçli köfteyi açtım. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar içten koyuyorum. İçli köfteyi ben isteğe göre hazırlıyorum. Çok fazla inceltmiyorum. Müşterinin istediğine göre hazırlıyorum. Müşteri sadece kıyma yemek istemediğini belirttiği için çok az kalın açıyorum ama ister istemez benim elim biraz ince açıyor. Cevizden biraz daha büyük bir parça koparttım. Elimle yuvarladım. Silindir şekline hafif getirdikten sonra parmağımı ıslatıyorum. Yavaş yavaş açıyorum. Fazla suyunu avucuma alıyorum. Açarken avucunuzu çok fazla ıslatmayın. Parmağınızı ıslattığınız zaman sadece suya değdirmeniz yeterli olacaktır. Yeteri kadar iç harcından koydum. Yavaş yavaş çevirerek kapatıyorum. Çok kolay ve pratik oluyor. Yaklaşık 2 saatte 74 adet içli köfte hazırladım. Sipariş olduğu için bu aşamada belirtiyorum. Kesinlikle doku testi yapmadım ama diğer videolarımdan yine aynı şekilde bakabilirsiniz. Sadece bir tane görsel var elimde. Suda haşlandığı zaman ve kaşıkla alındığı zaman. Onu da videonun sonuna ve başına ekledim.
Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, katmer tarifleri, çok sevilen, çok beğenilen baklava ve içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.